8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Eminim çok keyifli bir sohbet olacak. Doktor Nihat Dik bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Eyvallah, sağ olun, teşekkür Nihat hocam, ederim. hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih hocam. Bugün yine çok böyle enteresan, yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Evet, eminim herkes can kulağıyla dinleyecektir. Çünkü son dönemlerde çok fazla yaptırıyoruz ve beğenmiyoruz, istiyoruz, istemiyoruz. Sildirme çabasına giriyoruz hocam. Tabii ki teknolojik bir konu. Pico lazerden bahsediyorsunuz. Evet. Sildirmek deyince aklıma dövme sildirmek geldi. Pico lazer saniyenin milyonda biri zamanda atış yapıp kaçabilen bir lazer sistemi. Bu lazer sisteminde 1064 nanometreden tutun 532 nanometreye kadar aralıktaki bütün dalga boyları var. Bu ne anlama gelir? Bütün renkli, pembe de dahil, sarı da dahil, bütün renkli renksiz aklınıza gelebilecek bütün tatuaj, dövme boyalarını siler. Q-switch lazerlerden sonra geliştirilmiş en son lazer teknolojisidir. Normal lazerlerin yaptığı işi yarı zamanda yapar, hiç hasar vermez, deriyi acıtmaz, canınız acımaz, deride hasar, netbe, skar oluşturmaz. 8-10 seanslık bir dövmeyi 4-5 seansta dumana çevirir. Peki hocam, renk konusunda, yani siyahtı, yeşildi, sarıydı, bu anlamda bir problem var mı? Dalga boylarıyla ilgilidir. Her rengin bir dalga boyu vardır, karşılığı vardır. Bu Pico lazer sistemlerinde yeni çıkan teknolojide artık yani bu hani uzaya mekik gönderiyorlar, Ay'a gidiyorsun geliyorsun, Evet. ay eskide kaldı da uzaya mekikler. Aynı teknolojiyi kullanıyor Pico. Düşünsenize, saniyeyi 1 milyona bölün. Bir tanesi zamanında deriye o kadar kısa atışlar gönderiyor. Bu çok yüksek bir teknoloji. Bu kadar hızlı atış gönderirseniz o gönderdiğiniz ışık deriye çarptığında ısı enerjisine dönmez. Yalnızca dövmede ısı enerjisine döner ve dövmeyi patlatır. Sizin ışık gücünüz ne kadar hızlıysa deriye zarar vermeden dövme boyasını, pigmenti ya da işte melazma ya da güneş lekelerini tedavisine de kullanıyoruz. Bunları yok etme oranı o kadar artar. Yani teknolojinin gücü diyorum. Peki hocam, daha yeni yaptırdık. Yani pişman olduk, yaptırdık, istemedik veya işte yüzde de yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Yüzde de uymadı. Kalıcı makyajlar, Kalıcı makyajlar, eyelinerlar, evet. dudaklar, seni seviyorum aşkımlar, efendim. isimler. İşte sevgilisinin isimlerini yazdıranlar, benim gibi çocuğunun ismini yazdıranlar, bunlar kalıcı. Bunlar çocuk değişmez. Bunları ben yaptım. Ama sevgili değişir, karı koca değişir. Ya da şimdi şeycidir, punkçudur, bilmem neycidir, böyle gençlik akımlarına kapılmıştır. Yaş biraz kemale erince bunlar ne ya falan diye sorarlar. Ya da Hacı baban bunu sildirmeden eve gelme diyebilir. Evet. Ya da polislik sınavı olur, hosteslik sınavı olur, askerlik sınavları olur. Dövmen varsa bunlara giremezsin. Bizde yaş 50, artık geçti. Kimse dövmeden dolayı bana bir şey demez. Ama denilecek yaştaysınız, bir, dövme yaptırırken 2 kere düşünün. 3, dövmeden kurtulmak için son 1 ay kala gelmeyin. Bir 6 ay, 1 sene önce gelin de zamanımız olsun, değil mi? 3-5 seans yapabilelim. Ama yüz dövmelerinde, yani kalıcı makyaj, eyeliner, dudak liner'ı ya da işte dudak renklendirme, pigmentasyon, bu tarz şeylerde, kalıcı makyaj dövmelerinde tek seans yetiyor. Bir Harika, seans. süper Bir sistem. seansta hiçbir dokuya. Düşünün, o kirpiklerinize yaptırdığınız boyaları bile bir seansta silebiliyoruz. Tek seansta Tek kurtuluyoruz. seans. Ama kalın olan dövmeler, işte renkli olan dövmeler, onlar bir 4-5 seans sürmekte. Önceden Amerika'da diyorlardı bu tür dövmeler için. Bir 20 seans sürer. Ayda bir geleceksin ya da 2 ayda bir 20 seans. Şöyle bir hesaplıyorum da 40 ay, nereden baksan 3,5 sene. Ancak siliniyor. Ama hani dövmeyi de tek seansta silerim diye ortalıkta dolaşan delikanlılar var. İşte o kadar yüksek doz uygularsan da kocaman bir skar, netbe dokusu oluşur vücudunda. Dövme boyasından çok çok daha kötü görünür. Onun için dövme sildirmek istiyorsak mutlaka uzmanına danışmak lazım. Mutlaka elinin altında iyi bir makinası olan doktorda bu seanslara başlamak lazım. Hani alet çalışır, el övünür.
Peki bu uygulama acılı bir işlem mi? Gerçi az önce bahsettiniz ama. Yok, ilk seansta evet acılı aslında ama biz iğneyle uyuşturuyoruz o dövmenin olduğu bölgeyi. 5 dakika sonra o bölgeye işlem yaptığınızda hiç canınız acımıyor. Zaten dövme boyaları ilk seansta acır. İkinci, üçüncü, dördüncü seans, her seansta dövme boyası azaldıkça emdiği enerji azaldığı için dövme boyasının acı azalır. Yani çok silik bir dövmeniz var, ruhunuz bile duymaz dövme sildirseniz. Ama çok koyu bir dövmeniz var, her atışta şap 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 ses gelir. O şap seslerin hepsi beyninizde böyle zonklama yapar. Onun için uyuşturmak, ilk birinci, ikinci seansta iğneyle uyuşturup o şekilde dövmeleri silmek çok daha insanca. Peki bir de şunu soracağım. Mesela dövme ilk yapıldığında biliyorsunuz ki çok yoğundur, böyle renk daha böyle canlıdır. Yeni yapıldı diyelim mesela. Yeni 3 gün yapıldı. önce yaptırdık dövmeyi, ne olacak? Evet. Önce o dövme yapılan yerdeki enflamasyon, yara iyileşecek. O iyileştikten sonra biz tekrardan dövmeyi sileceğiz. Yani 1 ay falan beklemek gerekiyor. İlk yeni yapılmış dövmede hani yeni yapıldı hemen gideyim sildireyim. Zaten bir şişlik var, enflamasyon var. Üzerini de yakarsanız kesin skar olur. Evet. Önce bir iyileşecek, güzel epitelizan kremlerle orayı, dövmeyi iyileştireceğiz. İyileştirdikten 1 ay sonra dövme silmek için lazer makinesine oturtacağız. Peki soluk dövmelerin silinmesi mi daha kolay yoksa canlı böyle hani boya da çok önemli silik çünkü. dövmeler, sarı renk, pembe renk, bu tarz dövmeleri silmek daha zor. Siyah dövmeler, lazer onu çok daha iyi gördüğü için daha kolay. Ama şimdi Pico lazer sisteminde bütün dövmeler kolay. Hepsi kolay. İşte bu Pico sistemli lazerlerde elinize aldığınızda dövmenin karşısına geçtiğinizde diyorsunuz ki ben seni döverim. Ben seni döverim. Döverim çünkü güçlüsünüz. Onun için yani eski o makineler şunlar bunlar rafa kalkalı çok oldu. Şimdi artık yeni Pico lazerlerle dövme silmek çok daha kolay. Peki hocam bu sistemlerle tamamen kurtulabiliyor muyuz dövmelerden? Tamamen kurtuluyorsun. Ben eskideki o Q-switch'ler, ondan önceki IPL'ler, NDIAC'lar falan bir sürü dövme silmek için değişik lazer ve IPL sistemleri vardı. Bu dövmelerden kurtulursunuz diyemiyordum. Şimdi diyorum. Pico lazerle Artık tamamen dedim. kurtulabiliyoruz. Dedim yani tamamen sıfırlayabilirsiniz dövmeleri. Ama seans aralarını şey yapmak lazım. Bir 2 ay kadar bir zaman koymak lazım. İşte 4 seans 5 seans yapıldığını düşünürseniz bir 8-10 aylık gene de zaman gerekiyor. Onun için efendim yarın benim sınavım var. Bugün dövmemden kurtulabilir miyim şeklinde bana gelmeyin. Kimseye gitmeyin. Peki bu 8-10 ay zaman lazım. lazerle yapılan dövme silmede hasar bırakıyor mu? Deride böyle bir silüet gibi ya da Evet. renklenme gibi Normal hafif böyle. lazer bırakır, Q-switch lazer bırakır. O Q-switch lazerlerin de kendi işlerinde çok iyileri var. Onlardan da var bende. Ama şimdi bu Pico sistemler geldiğinden beri artık iz kalmıyor. Yani dövmeyi tamamen silebiliyor. Deriye de hiç hasar vermiyor. Onun için teknolojinin bana verdiği haklara dayanarak dövme boyalarını tamamen iz kalmadan silebiliyoruz. Peki hocam bu Pico lazerle seanslarımızı belirledik. 4 seans, 5 Evet. seans neyse planladık, yapacağız. Bu seanslar arasında yapıldıktan sonra seanslar arasında dikkat etmemiz gereken şeyler var mı? Yok hiçbir şey yok yani normal güneş yanığı gibi davranmanız ya da işte biraz sıcak su döküldü de oranız yandı gibi düşünün. Sonuçta orada siyah bir boya vardı, üzerine lazer atışları gönderdik. Işık enerjisi ısı enerjisine dönüştü. Isı enerjisinden dolayı da bölgede bir ısınma meydana geldi. Yani 2. derece yanık gibi düşünmek lazım. Ona göre epitelizan kremler, yara yanık kremleriyle ilk 1 hafta orayı pansuman yapıyoruz dövme silme işleminden. Yani epitelizan kremler veriyoruz, yara yanık kremleri veriyoruz. Diyoruz ki sıcak duş yasak. Yani yanık varken sıcak duşa girilir mi? Girilmez. Ondan sonra bir de onun haricinde oralarınızı işte bir yere sürtmeyin, çarpmayın. Basit şeyler. Bir hafta sonunda normal günlük yaşantısına dönebilir kişi tekrar. Ama ilk 1 hafta tabii orayı sıcak sudan, şundan bundan, tarihten korumak lazım. Korumak lazım. Bir de konumuzla ilintili olarak az önce de bahsettiniz. Dövme dışında bu Pico lazer, melazma dediğimiz ya da leke Evet. ve hiperpigmentasyon Evet, olan mesela yüzde alacalı bulacalı görüntüler olan kişiler var. Evet. Buna da etkili mi? Şimdi bunu da ileriki günlerdeki konularda anlatacağım. Kombinasyon tedavilerinin içerisine koymak gerekiyor.
Q-switch lazerle, sonuçta Pico da bir Q-switch, Q anahtarlı bir lazerdir. Pico lazerle beraber kombine ettiğim Thulium enerjisiyle çalışan bir akıllı lazer var. Yine dual terapi dediğimiz yeşil ve sarı ışıkla çalışan, daha alt katmandaki derideki melazmaları gören, yani dermal lekeleri tedavi edebilen bir lazer sistemi var. Bunların yanında kök hücre olarak nitelendirdiğimiz mezenkimal kök hücre egzozomu tedavide kullanılıyor. Yani artık teknoloji o kadar gelişti ki yani her bir şeyden azıcık hani bir çorba yaparmış gibi biraz tuz, biraz biber, biraz yani her bir şeyden katıyorsunuz artık ve lezzeti çok çok daha iyi. Artık mesela melazma lekelerinde ya da yüzdeki lekelerde ne olursa olsun tamamen sonuç alabilecek duruma geldik. Bunu da ileriki günlerdeki bir programımızda leke tedavisi olarak anlatacağım. Çok teşekkürler, sağ olun. Peki hocam, birçok insanın da yüreğine su serptiniz. Bu pişmanlıklar veya işte memnuniyetsizlikler teknoloji ve sizler sayesinde geçecek, bitecek. Aynen öyle. Yalnızca birkaç ay önceden gelmek lazım. Gelmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz Peki. bilgiler için. Herkese güzel bir gün olsun. Doktor Nihat Dik bizlerleydi. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.